Bir günde Japonya'da 100 dolarla ne yaparsınız? Siz onları tecrübe ederek, yaşayarak anlatacağım. Uber. Deniz, Uber. Deniz. Arigato gozaimasu. Allah'ım böyle bir hizmet var mı ya? Ev hediyesi çocuklar doğduğunda vesaire meyve götürüyorlar. Şu kavun ve üzüm yaklaşık 150 dolar yani 6-7 bin TL. Sadece insanları izlemeniz için bile Japonya'ya gitmenizi öneririm. Niwatori Momoniko. İçeriye girip çekmek yasak, özendirmek de istemiyorum. Uzaydan getirilen bir örnek parça. Yani fiyatlar Türkiye'den %40 falan daha ucuz. Burnundan falan sevdiriyor. Hoppa, kollarını açıyor. Bir tane çöp kutusu olmaz mı ya? Bak bir tane. Daha önce böyle bir şey görmüş müydünüz? Evet, şu anda dünyanın en pahalı çileklerinden yiyeceğiz. Sizlere iyi seyirler, bana da harika bir Japonya gezisi olsun. Başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Hanımlar beyler, ben Deniz Pehlivan. Dünya turumun Japonya Sapporo ayağına hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım her şey harika geçiyordur. Ben şu anda Japonya'nın kuzeyindeki ülkenin en büyük ikinci adası Hokkaido'ya geldim ve buranın en büyük kenti, başkenti Sapporo'dayım. Buraya 1,5 saat Tokyo'dan ulaşabiliyorduk. Önceki bölümde nasıl geldiğimi, neler yaptığımı ilk günümü anlatmıştım. Bugün ise artık buranın çarşılarını, pazarlarını, dağını, tepesini, parklarını, müzelerini gezip Japonya'nın bu daha az turistik kentini sizlere anlatmak istiyorum. Burası bir ada bölgesi olduğu için tamamen deniz mahsulü bölgesi. Ama aynı zamanda harika mutfağı, gastronomiye de sahip. Etler, metler, ramenler falan, onların hepsini göstereceğim. Harika şeyler de yiyeceğiz. Ve buranın en kuzeyindeki ülke neresi biliyor musunuz? Yani benim bulunmuş olduğum bu adanın kuzeyinde hangi ülke var? Rusya. Yani artık Rusya'nın ta en doğusundaki komşusu noktasındayım ve istersen buradan sınıra kadar gelip karşıdan Rusya'yı görebiliyorum. Bir de Rusya'nın büyüklüğünü düşünsenize, bir tarafı Finlandiya, bir tarafı Japonya mesela. İnanılmaz bir ülke, arazi anlamında söylüyorum. O yüzden böyle bir konumdayız şu anda. Bugünkü amacımız bu kenti birlikte gezmek ve sizlere güzel bir Japonya videosu hazırlamak istiyorum. Video başlamadan hadi bir rekor bir beğeni bekliyorum videodan. Bir de güzel yorumlarınızı yazarsanız her videoda olduğu gibi, Denizciğim severek takip ediyoruz, Japonya çok güzel gidiyor ya da kendi şahsi düşünceleriniz nelerse onları da yorumlarda yazarsanız beni desteklemiş olursunuz. Algoritma bu şekilde çalışıyor. Hadi bakalım, o zaman sizlere ekranlarınızın başında günün hangi saatinde beni izliyorsanız, sabah kahvaltısındaysa afiyet olsun, akşamsa çaylar çekirdekler hazırsa yine afiyet olsun, iyi seyirler. Bana da harika bir Japonya gezisi olsun. Başlıyoruz. Gezimiz Aura Sebilon su arıtma cihazlarının desteğiyle başlıyor. Şimdi Japonya'da Japon yeni kullanılıyor ve 1 dolar yaklaşık olarak 150 Japon yeni. Ülkede son yıllarda bilerek paranın değerini düşürdüler ve tarihte ilk defa faizler arttı. Önceden bankada gittiğinizde bile eksi faiz olan bir ülkeydi burası. Yani bankaya gidiyorsunuz, 100 lira yatırıyorsunuz ya, bir sene sonra size 99 olarak veriyordu. Ama son yıllarda Japonlar da enflasyonla tanıştı. Ve fiyatlar ne yazık ki onların istediği gibi gitmedi. Ciddi bir ekonomik kriz oldu. Hal böyle olunca da bize göre hani özellikle batıdaki ülkelerle kıyaslandığında fiyatlar çok cazip olmaya başladı ve bir sürü turist akın etmeye başladı Japonya'ya. Bunu ben kaçıncı bölüm oldu? 6 mı 7 mi artık Japonya'da, daha önceki yıllarda da gelmiştim, anlatmıştım. Gerçekten Japonya'nın ziyaret etmek için en iyi son birkaç yılının olduğu söyleniyor. O yüzden aklınızda bulunsun. Japon yeni hala çok değerli olsa da bizler için, görece tatil için Japonya eskiye nazaran çok daha uygunlaştı. Elimde 100 dolar para görüyorsunuz. Bu yaklaşık olarak 15.000 Japon yenine denk geliyor. 15.000 yenimiz varmış gibi düşünelim. Bir günde Japonya'da 100 dolarla ne yaparsınız? Siz onları tecrübe ederek, yaşayarak anlatacağım. Şimdi şurada çok güzel çarşılar, pazarlar var. Oraya girmeye başlayacağız. Hani yemek falan yeriz. Ulaşımı da gösteririm. Konaklamayı dahil etmiyorum. Çünkü Hilton'da da kalabilirsiniz. Hostelde de, o size kalmış olsun. Ama emin olun çok güzel bir otelde 2 kişi Sapporo'da özellikle 100 dolara konaklayabilirsiniz. Ben zaten kaldığım yeri ve detayları açıklamaya bırakırım. Oradan da bakarsınız sizler de. Hadi bakalım 15.000 yenle Japonya'da ne yapılırmış görelim. Bu ses Japonya'daki bütün ışıklarda olan ses. Bir kuşun sesi. Şu anda buradayım. Şöyle bir haritadan gösterelim. Tanukikoji Shopping
Street diye geçiyor. Bu cadde böyle 1 kilometre, 2 kilometre gidiyor. Boylu boyunca dükkanlar, mağazalar var. Sappora'nın tam kalbindeyiz. Aslında burası dağlarla çevrili yemyeşil bir doğanın olduğu yer. Aynı zamanda deniz kenarındayız da, yakın, çok uzak değil. Burası da onların en çok hareketli olan, gece gündüz hayatın devam ettiği caddeleri. Şöyle bir yürüyeceğiz. Bakalım neler var, size bir göstermek istiyorum. Restoranlarından, İşte bunların paçinkolarından, ilginç alışveriş noktalarından bir görün istiyorum. Burası da tam Japonya'yı bana hissettiren yerlerden biri. Daha kırsal gibi görünüyor ama gayet büyük bir kent. Acaba daha da kırsala gitsek neler göreceğiz? Heyecanlıyız. Bakalım burada bizi neler bekliyor. Japonya'da kumarhane, kumar sistemi illegal. Peki arkamdaki Las Vegas dedikleri yer nasıl oluyor da ayakta kalıyor? Bunlara paçinko diyorlar. Paçinkolar bir nevi kumar sistemi, aynı yer. Kumarın mantığı aynıdır değil mi? Oyunlar farklı olur sadece. Ve bunun ülkedeki yıllık etkisi ekonomiye 360 milyar dolar. Özellikle yaşlı Japonlar çok seviyor bunu, gelip oynamayı. Çok dandik bir şey. Birkaç kere size gösterdim, oynadım da. Asla da kumarı önermem. İğrenç bir şeydir. Hep kasino kazanır. Bizim gibi garibanlar da işte kazanacağını sanır, uğraşırsın. O yüzden kesinlikle bu tuzağa düşmeyin. Burada daha çok stres atmak, bu bağımlılığı yaşamak için geliyorlar. Makineler var, bilyeler kazanıyorsunuz. Kazandığınız bilyeler bir paraysa eğer, bu parayı kullanamıyorsunuz. Yani para olarak alamıyorsunuz. Sizi başka bir binaya götürüyorlar. Orada Red Bull, Cola, Oralet bir şey veriyorlar. Onu takas ederek para alabiliyorsunuz. Yani fiziki para o kasinonun içinde değil de başka bir binada alışveriş yapılarak dönüyor. Böyle bir şu şekilde tutmak derler yani kulağa, sistem kurmuşlar. Ve çok büyük, işte Ruslar dahil adamlar yönetiyorlarmış bu kasinoları. Ve günün sonunda yine para onlara gidiyormuş. Çok yaygındır. Her yerde görürsünüz. İçeriye girip çekmek yasak. Özendirmek de istemiyorum. Ama Japonya'da bunu sıradan bir caddede bile görebiliyorsunuz. Ama aslında orası bir kasinoydu. Burası da oyun yeri. Taito Station. Böyle oyun salonları, atariler. Çıldırıyorlar. O kadar hızlı oynuyorlar ki yakalayamıyorum. Çok yaygın bu oyunlar. Bu da çok yaygın bir oyun. Böyle davulla vurur gibi oynuyorlar. O kadar farklı oyunları var ki. Bak en ilginci ne biliyor musunuz? Şu arkamda gördüğünüz odalar var ya. Bu odaları içine girip fotoğraf çektirip anılarını biriktiriyorlar. Ve bu aynısı Kore'de de var. Çok yaygın, çok severler bunu. Böyle bir ilginç kültürleri var, gelenekleri var, hobileri var. Yani asla bizim gibi değiller. O yüzden bu kadar farklı diyorum zaten. Yani düşünsene, böyle bir oyun yerinde gelip kim niye fotoğraf çektirip onun çıktısını alıp baskısını yaptırsın mesela. Ama burada bu bir kültür. Bunun da inanılmaz bağımlıları var. Yaklaşık $1 atıyorsunuz ve şunları kazanmaya çalışıyorsunuz. Şuradan düşürüp. Bu da genelde hileli bir şey ama bunu çözenler de var tabii. Çok iyi oynayan hastaları var. Ama benim hiç kazanamadığım bir oyun. Böyle binlerce oyun oynayabileceğiniz yer var Japonya'da. Şuraya bak. İşte bu şekilde çok ağır bağımlılıkları var. Hatta size önceki bölümde ne demiştim? Herkesin bir animesi vardır burada. Düşün, senin animen mesela Pikachu. Çocukluğundan beri buna hayransın, hastasın. Ya Pikachu ile eğlenebilirsin. Animesiyle eğlenen insanlar var. O kadar bunu bir hayatlarının içine entegre ediyorlar. Üstüne bir de bu oyunlara entegre ediyorlar. Yani çok başka kafalarda yaşıyorlar. O yüzden doğru mu yanlış mı yorumu siz yapın ama bu insanların da birazcık bence morfini bu olmuş. Hayal dünyasında yaşıyorlar. Sosyalleşemiyorlar ve sürekli bir bağımlılıkları var. Oyun, paçinkolar, animeler. Yani normal fiziki hayatlarının içinde entegre olmuş bir yaşam kuramıyorlar. Ve dünyada, evet, dünyada en çok intihar oranının olduğu yerlerden biri de Japonya. Çünkü bunalıma giriyorlar. Aslında o kadar duygusal bir toplum ki Fransa'ya, Paris'e tatile gidiyorlar. Televizyonlarda, filmlerde gördükleri Paris'i gerçekte Paris'te göremedikleri için bunalım yaşıyorlar. Sendroma giriyorlar. Buna da Paris sendromu deniyor. Aslında bu kadar da duygusal bir toplum Japonlar. Böyle alışveriş yapa yapa dolaşan Japonların peşine düştüm ben de. Caddenin içinde neler var neler yok hem bakıyorum hem de size aktarıyorum. Bakalım, umarım beğeniyorsunuzdur. Şimdi bir kere daha söyleyeyim. Bu benim Japonya 3. gelişim. Daha önceden ben Kyoto, Osaka, Kobe, Nara, Hiroşima, Miyajima, Tokyo bunların hepsini gezdim. Çok güzel de YouTube'da videolar yaptım. Gezi rehberleri hazırladım. Onları izlemeden Japonya planı yapmayın.
detayları açıklamaya bir playlist gibi koyacağım. Baştan sona Japonya gezimi oradan izleyin. Böylece hem ülkeye dair bilgiler alırsınız hem de bir gezi rehberi çıkarırken çok rahat edersiniz. Benden size öneri. İster izlersiniz, ister izlemezsiniz ama çok işinize yarar. Bana da teşekkür edersiniz. Hadi gezimize devam. Bakın şimdi karşıdan karşıya geçerken o sesi daha net duyacaksınız. Bekleyin. Ulan yine olmadı. Nasıl bir şanssızlık bendeki. Hani çekim yaparken olmuyor Şafak. Başka gezegen ya. Yazılar başka gezegen, tabelalar başka gezegen, reklam panoları başka gezegen. Çok farklı. Bakar mısın? O kadar çok paçinkocu var ki, kumarcı. Bu da onlardan biri. Her köşeye kurmuşlar resmen. İnanılmaz. O kadar bağımlılar ki bu hayal dünyasına. Hani bir de kaybedeceklerini bilerek oynamayı çok severlermiş. Sırf bağımlılıktan. Şurada güzel bir kafe görmüştüm dün geçerken. Bir kahve içelim, hadi gelin. Çok şık yerler var ya, baksana. Böyle ahşap tasarımlı bir kafeye geldik. Şimdi çok güzel bir kafeye oturduk. Japonya'da kafeler çok güzel ama kahveler değil. Yani ben çoğu kahveyi sevmedim. Sen sevdin mi Şak? Yani böyle harika kahve içmedik şu ana kadar. Buna da bir şans vereyim. Yani gerçekten muhteşem. Bali'den sonra falan burası çok cacık geldi yani doğrusunu söylemek gerekirse kahve konusunda. Kahveler de genelde 3 ila 5 dolar arasında değişiyor yerine göre ve böyle tatlı tatlı cookie'ler veriyorlar. Hani Japonya'ya Deniz biz gitmek istiyoruz, niye gidelim deseniz ben sadece insanları izlemeniz için bile Japonya'ya gitmenizi öneririm. Bu konuda çok güzeller. Ama iyiye iyi, doğruya doğru, yanlışa yanlış demek lazım. Kahveleri iyi değil. Şansımıza bugün hava biraz bulutlu ve rüzgarlı ama olsun, en azından sonbaharın güzelliğini şu an hissederek geziyoruz. Yağmur yok ve o kışın soğukluğu da yok. Burada Uber çatır çatır çalışıyor arkadaşlar. Bir göstereyim size. Şimdi buranın çok büyük bir üniversitesi var. Oraya gidiyoruz. Taksiyi birazdan çağıracağım. 6 ila 10 dolar veriyorsunuz. Birçok yere de gidebiliyorsunuz. Metro da var, onu da gösteririm sonra. Ülkenin en iyi üniversitelerinden bir tanesinin içerisinde çok iyi müze yapmışlar. Bunu görmeden dönmemek gerekiyormuş. Hokkaido Üniversitesi'ne gidiyoruz. Hadi gelin. Deniz, Uber. Deniz. Arigato gozaimasu. Allah'ım, böyle bir hizmet var mı ya? Bak bu sefer çekebildik canlı canlı. Bak önceki bölümde size gösterememiştim. Gördünüz mü? Kapıyı açıyorlar, Allah'ım. Verdiğimiz para 6 dolar sadece bu arada. Metro ile gitsek de 5 dolar verecektik. O yüzden daha pratik ve hızlı oluyor. VIP hizmet inanılmaz. Böyle eldivenler, takım elbise, jilet gibi. Çok saygılılar. Var yalnız. Şey ya, 80'lerdeki hani oturma odasına koyarsın ya. Televizyon üstüne. Kimsenin giremediği oturma odası vardır. Nasıl gidiyor Japonya, Şafak? Japonya çok iyi de çok farklı bir yer ya. Bir daha gelir misin? Gelir. Şey değil mi, böyle gelecekten bir yer gibi. Muadilini bir yerde göremiyorsun. Aynen öyle. Ne Tayland, ne Singapur, ne Bali, ne Malezya. Başka dünya. Bambaşka. Ben de o yüzden çok seviyorum. Dünyanın en iyi üniversitelerinden birçoğu Japonya'da bulunuyor. Ve şu an bulunduğumuz üniversite Hokkaido Üniversitesi. Onun Sapporo kampüsündeyiz. İçinde müzesi bile var. Ve arkamdaki müzede dünyanın çok iyi müzelerinden, Japonya'nın da çok iyi müzelerinden bir tanesi. 150 hektarlık dev bir kompleks yapmışlar, kampüs yapmışlar. 1850'lerde kurulmuş bir üniversiteymiş bu. Hayatımda hiçbir üniversitenin içinde müzeye girmemiştim. Arabayla girdik. Şimdi müzenin içine girip gezeceğiz. Benim için de bir ilk tecrübe olacak. Çok önerilmiş bu müzeyi görmeden gitmemek gerekiyormuş. Bakalım dedikleri kadar zengin mi içerisi? Hadi. Çok eski bir bina. İçerisi naftalin kokuyor. Şimdi 3. katına çıktık. Burada müze kısmı var. Onu gezeceğiz. Ama öğrencilerin bulundukları katlar ve odalar da var. Oralara giremiyorsun. Böyle müzelerden bir tanesi. Farklı farklı konumlar varmış içeride. Mesela bunlar
Burası bir yanardağ coğrafyası olduğu için bölgeden çıkartılan taşların örneklerini koymuşlar. Mağmadan örneklermiş. Böyle görünüyormuş. Bakın mesela Ryugu asteroidinden uzaydan getirilen bir örnek parça. Şu uzaydan getirilmiş. Şu siyah taş asteroidden alınmış. Şurada Japoncası yazıyor. Google Translate'ten çevirdim. Burada da ekranda gösteriyorlar. Bunların hepsini uzaydan getirmişler. Tek tek burada da taşları koymuşlar. Düşünsene adamlar uzaydan taş getiriyorlar ya. Biz de işte Japonya'ya geldik diye örnek veriyorum mutlu oluyoruz. Millet uzaya gitmiş. Yorum yaparım da yerim dar yapamıyorum. Ya düşünsenize şaka maka 4.6 milyarlık bir dünyada yaşıyoruz. Ve bu gezegende hala çözemediğimiz bir sürü şey var değil mi? Ama hala güneş ışınının dahi gitmediği evrende yerler ve sürekli genleşmeye devam eden başka gezegenler var. Haberimiz bile yok ve bilemeyeceğiz hiçbir zaman. Aslında evreni araştırdıkça sahildeki kum tanesi olduğunu anlıyor insan. Bilimsel olarak şu ana kadar sadece kanıtladığımız şeylere inanabiliyoruz. Ama bence inançların da ötesinde, bilimin de ötesinde inanılmaz bir evren var. O hani izafiyet teoremi var ya, Einstein'ın zaman görecelidir. Hatta evrimler arası filmi vardır Interstellar'da. Başka yere gidiyorlar. Orada geçirilen bir dakika dünyadaki 10 yıla bedel oluyor mesela. Ya düşünsenize böyle şeyler var evrende ve biz hala her şeyi çözdüğümüzü düşünüyoruz. Hala bence hiçbir şey bilmiyoruz ki şu anda daha son 20 yılda birçok bilgiye daha çok hızlı bir şekilde ulaşmaya başladık. Daha 2000'den öncesine kadar internet yoktu. Bilgiyi araştırıp bulmak haftalar, günler sürüyordu. Cehalet çok büyük erdemdi. Artık yeni bazı şeyleri kanıtlayıp ispatlayabilsek de daha almamız gereken çok uzun yollar var insanlık olarak. Niye bunu söylüyorum? Bu adamların, Japonların 30 Nobel ödüllü bilim adamı var. Bildiğim kadarıyla bizde bir tek Aziz Sancar var ve o yüzden çok bilime, ilime, irfana değer verdikleri için zaten özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra o Japon mucizesini bilimle beraber hayata gerçekleştiriyorlar, getiriyorlar. Bu da güzel bir müze. Dolaşıyoruz. Bu şekilde de bu videomda bir mesaj vermek istedim. Bunların hepsi gerçek. Dinozorlar. Baksana. Timsahlar. Bu kısmı çok güzelmiş. Bakın bu da bir dinozor. Latikosta'ymış adı da. Canlanacakmış gibi hissediyor insan yanına geldiğinde. Mesela bakın bu dinozor. Allah'ım canlanacakmış gibi hissediyorum bir anda. 1940'larda Japonya'da çıkartılmış bir köyde. Merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza like atmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Düşünsene bunun canlı olduğunu ya. Mahallede koşturduğunu falan Jurassic Park'taki gibi. Birçok şeyi ne yazık ki tüketti, insan oldu. Neslini tükettik. Kuşların, balıkların. Mahvettik dünyayı. Çok üzücü gerçekten. Her geçen sene bunun kıymetini bildiğimizi düşünsek de aslında ne yazık ki her şeyin sonunu getiriyoruz. Neslini tüketiyoruz. Gerçek bir doldurulmuş mamut görüyorsunuz. Devasa. Yani yanına geldiğinde ne kadar küçük kaldığını anlıyorsun. Nesli tükenmiş canlılardan bir tanesi. Müzeyi gezdik, güzeldi. Japonların bu zamana kadarki en azından son 100 yıl içerisindeki yaptıkları bilimsel başarıları görebiliyorsunuz. Çoğu şey Japonca. O yüzden Google Translate'te böyle fotoğraf özelliğini kullandığınızda çevirebiliyor. Aklınızda bulunsun. Kampüsün içindeyiz. Yani sanki birçok dünyadaki o batı ülkelerindeki harika üniversitelerden birinin içindeymişim gibi hissediyorum. Filmlerde olur ya bu, hani Amerikan filmlerinde işte bisikletleriyle kampüslere giden profesörler, öğrenciler, aşk yaşayan gençler falan. Onu hissediyorum şu anda. Üniversite yıllarıma döndüm. Bu arada ben de İstanbul Üniversitesi mezunuydum, işletme. Buradan bütün arkadaşlarıma ve hocalarıma teşekkürler. Bugünlere gelmem ve şu dünyayı anlamamda onların da emekleri sonsuzdur. Arkada görüyorsunuz insanlar kampüsün içerisinde şu sessizlik ve sükunet içinde bisikletlerine binip derslerine gidiyorlar. Harika. Çok güzel bir yer. Şimdi buraya dolaşalım. Yani buraya kadar gelmişken bu üniversiteyi hem ücretsiz görebiliyorsunuz hem de bu müzeyi gezebiliyorsunuz. Güzel bir tecrübe oluyor. Şimdi şehrin içerisinde biraz dolaşırken bir 7-Eleven buldum. Şöyle bir meyve suyu aldım. $1 bu. Ne ararsanız var. Bunlar hep hızlı yapılan yemekler. Ama ben sizi çok güzel restoranlara götüreceğim. O yüzden karnımı böyle doyurmak istemiyorum. Burada da ilginç Japon cipsleri var.
Her şeyin üzeri sanki bir çizgi film karakteri gibi, görüyor musunuz? Çok seviyorlar bunu. Burada sıcak yemekler yapmışlar ama hiçbir tanesi bizim damak tadımıza uygun değil. Her şey Japonca. Şöyle pilavın üstüne tatlı tavuklar koymuş. Şurada kızartma tavuklar var küçük küçük. Burada bildiğiniz lapa pilav var. Asya'da olmazsa olmaz ve bunu çok seviyorlar. Bunlar çok güzel oluyor. Etrafında yosun sarmalayıp yeniyor. İsmini unuttum tam. Burada hazır makarnalar var. Direkt ısırtıp yiyebiliyorsunuz. Ve şu mesela sadece 1 dolara denk geliyor. Bak burada somonlu şeyler var. Balıklar hazır, direkt alıp yiyebiliyorsunuz. Şurada salatalar var. Ama şimdi bunların salatası bile çok lezzetsiz. Gerçek söyleyeyim. Çünkü zeytinyağı ve limon kullanmıyorlar. Ve salata kültürü neredeyse hiç yok. Her şey ya pilav, ya balık, ya ızgara et tavuk üstüne kurulmuş Japonya'da yeme içme anlamında. Ama yine söylüyorum, aç kalmıyorsunuz. Burası da full alkol ve oldukça uygun alkoller. Çekmeyeyim şimdi ondan. Bir önceki bölümde anlatmıştım. Pipetleri bile çok ilginç bak. Şöyle uzayıp kısalıyor. Çok güzel. Bu başka ülkelerde de var ama bu da gayet güzeldi. Biz ne yapıyoruz buralarda ya? Bazen oturup düşünüyorum var ya. Sanki zamanda yolculuk yapıyor gibi, bir gün Norveç'teyim, kutuplarda, bir gün buradayım, bir gün Bali'de, bir gün Singapur'da, bir gün Avustralya'da, bir gün Brezilya'da. Harika bir şey. Dünyayı gezmeyi çok seviyorum. Ben bu kadarını yapabildim. Umarım size de rehber oluyordur. Umarım sizler daha iyisini yaparsınız. Ne diyeyim? Bu güzellikleri, bu özgürlüğü, bu dünyayı anlamayı umarım sizler de yaşarsınız. Bir tane çöp kutusu olmaz mı ya? Bak bir tane. Hiçbir yerde yok. Bunu şimdi ben saatlerce taşıyacağım. Ya çantama koyacağım ya gittiğim restoranda bir yere atacağım. Japonya'nın hiçbir kentinde, hiçbir sokağında çöp kutusu göremezsiniz. Herkes böyle çöpünü yanında taşır, ayrıştırır, belli yerlerde bırakırlar. Ülkede buna alışmak çok zor oluyor. Bir şey yiyip içmeye üşeniyorsunuz. O yüzden çöp konusunda çok hassaslar. Bak bir tane ne sigara izmariti, ne sakız, ne de yanlışlıkla ellerinden uçan bir plastik poşet, hiçbir şey göremezsiniz etrafta. Tertemiz. Dünyanın en temiz ülkelerinden bir tanesi diyebilirim. Tuvaletinden tutun da sokağına kadar. Şöyle bir teknoloji mağazası bulduk. Bir bakalım neler varmış içeride. Her yerde böyle şehir gibi teknoloji mağazaları kurmuşlar. Ne ararsanız buluyorsunuz ve yani fiyatlar Türkiye'den %40 falan daha ucuz. Mesela bir PlayStation, bir iPhone falan bu kadar fark ediyor. Diğer malzemeler, ürünlerde de bence aynı şey geçerli. Ve aynı zamanda tax free alıyorsunuz. Yani buradaki KDV iadesini alıyorsunuz. Pasaportunuzu verdiğiniz anda hemen fiyattan düşüyorlar. Teknoloji için bile gelip Japonya'da alışveriş yapabilirsiniz. Bir dakika. Bak ben de varım. Ben 1 oldum. Şimdi ne oldu? Sensin o, 2 o sende. Geldi. Ben sağım. Tamam ben bu oldum. Gel sen şuraya. Karıştık. Şu anda Mario oynuyoruz. Şöyle bir oyun var. 400 dolarmış. Alıp televizyonda kurabiliyor musunuz? Çok güzeldi grafikleri. Bunu deniyoruz. Japonya'da oyunda oynamadık demeyiz. Ben buyum. Ben sağdakiyim hadi. Ama hangisiydi abi? Aha. Bu alışveriş merkezlerine girdiğimde kayboluyorum. Gerçekten o kadar büyük mağazalar yapmışlar ki arayıp da bulamayacağınız hiçbir şey yok. O yüzden böyle elektronik konusunda bazı şeyleriniz, meraklarınız, ilginiz varsa Japonya'da aradığınız her şeyi bulursunuz. Bakın size tek bir örnek vereceğim ve sonra da fiyat kıyaslamasını bırakacağım. DJI drone'u biliyorsunuz. Mini 5 yeni çıktı Pro. Fly Combo'su Türkiye'de 63.000 TL. Burada aynısı Fly Combo Mor olarak satılıyor. 150.000 yen, yani sadece 1000 dolar. Yani Türkiye'de 63.000 TL'lik bir drone burada 40.000 liraya falan geliyor. Varın hesaplamayı siz yapın. Umarım ileride bu duruma düşmem. Yalnızsınız ya da evlisiniz, çocuğunuz olmuyor ya da çocuk yapmak istemiyorsunuz. Yapay yani robot çocuk sahibi olmak ister misin? Bunu ben size geçenlerde de göstermiştim Tokyo'da. Bildiğiniz bakın bebek yapmışlar. Bu bir robot bebek. Üzerinde kamerası var. Sizi takip edebiliyor. Evde bir çocuk sesi istiyorsanız bu şekilde yapay robotunuz, bebeğiniz oluyor. Hatta bak böyle geliyorsun. Gel seni seveyim. Bak
burnundan falan sevdiriyor. Bak. Heh. Ay, havaya falan atabiliyorsun. Çok seviyorlar. Bak. Bak şöyle döneyim mesela. Buradayım. Evde bir çocuk sesi. Dünya çok ilginç bir yere gidiyor. Giderek yalnızlaşıyoruz. Giderek işin rengi kaçıyor. Heh gel. Ah. Hoppa. Hoppa. Bak mutlu oluyor. Hoppa. Kollarını açıyor. Hoppa. Çocuk sevgisini bu şekilde atabiliyorsunuz. Bay bay. Görüşürüz. Oğlum çok korkutucu yalnız Şafak. Düşünsene bir yerden sonra robota aşık olacağız. Robot baksana. Beni sev diyor ya. Seveyim mi seni? Aman da aman. Annen nerede? Şimdi rastgele bir alışveriş merkezi bulduk böyle kalabalık giderken biz de peşlerine düştük. Size çok ilginç bir şey göstereceğim. Japonya'da hediye olarak ev hediyesi çocuklar doğduğunda vesaire meyve götürüyorlar. Şu kavun ve üzüm yaklaşık 150 dolar yani 6-7 bin TL. Sadece tek bir tane elma da götürebilirsiniz. Bu da yaklaşık olarak 6-7 dolar. Şöyle tekli karpuzlar koymuşlar küçücük bakın. Bunun fiyatı da nereden baksanız 40 dolar. Yani şurası bir meyve reyonu değil, sanki yapay meyvelerin olduğu bir müze gibi. O kadar özenli hazırlamışlar ki. Ama ben size bunu daha önceden de göstermiştim. Kore'de bundan çok daha lüksü ve pahalıları var. Aslında gezmek için bana sorsanız deniz Japonya mı Kore mi deseniz görsel güzellik, kültür vesaire için kesinlikle Japonya derim. Ve aynı zamanda Japonya Kore'den çok daha uygun. Bu da bu kıyaslamamız için videoda kıymetli bir rehber olsun. Vallahi dayanamayacağım. Şu çileklerden alıp tadına bakacağım bakalım bu para ediyor mu? Evet şu anda dünyanın en pahalı çileklerinden yiyeceğiz. Bakalım bu kadar para ediyor mu? Şu küçücük şey 6 dolar. Şöyle minnacık tarla çileği gibi kokuyor ha. Çocukluğumun çileği. Gayet güzel. Hormonsuz organik çilek yiyoruz Japonya'dan. Harika. Buradaki festival devam ediyor bugün de. Böyle bir parkın etrafında tezgahları kurmuşlar. İnsanlar keyif yapıyorlar. Bayağı kuzeye geldik. Burada erkenden gece oluyor, akşam oluyor, hava kararıyor. Buranın önemli 2-3 tane yemeği var. Ramen onlardan bir tanesi ama buraya özgü yapılan ramen. Bir de jinguksan diye bir yemek var. Cengiz Han döneminden esinlenerek yapılan bir mangal usulü. Et, pirzola yapıyorlar. Daha çok bildiğiniz döküm tavada. Bir de mangalcıları var normal. Onları deneyimleyeceğiz. Aslında burada helal wagyu olarak yapılan ramenciler var. Ama bugün kapalı. Çarşamba günü olmasına rağmen şansıma. O yüzden ramenciler sokağı buldum. Artık hangisi beefse, danaysa onu yiyip size de göstermek istiyorum. Ben de çok severim. Buranın da özel yemeklerinden birkaç tanesini akşam yemeğine tadacağız. Acıktık. Gündüz bayağı yürüdük. Ben hani çok az çekim yaptım bugün size. Yani çok düzenli bir yer, çok temiz bir yer. Böyle dolaşa dolaşa sokaklarında, caddelerinde, alışveriş merkezlerinde zaman geçiriyorsunuz. Sapporo kış festivaliyle, kar festivaliyle ünlüdür. 1969 kış olimpiyatlarına ev sahipliği yapmış bir yer. Ondan sonra zaten çok ünleniyor. Daha çok buraya kışın geliyor turistler de. Ben daha önce hiç gelmediğim için ve kışın da gelmek istemediğim için buraya gelmek istedim. Mesela sonraki bölümde buranın köylerini, deniz kenarlarını size göstereceğim. O yüzden nasıl bir yerde olduğumu da anlamanızı istedim. Aslında burası da o Japonya'nın yine renkli, neon ışıklarıyla kaplı, devasa caddeleri de olan bir metropol. Yemeğimizi yemeye gidiyoruz. Heyecanlıyız. Hadi bakalım güzel bir Japonya akşamı olsun. Size ilginç bazı şeyler de gösterip anlatacağım. Çekebilirsem de kamerayla çekeceğim. Evet, ramenciler sokağına geldik. Burada şimdi ramen yapan bir dünya yer göreceğiz. Bak burası 1951 yılından beri ramen yapan ünlü mekanlardan bir tanesi. Ganso Ramen Yokucho. Bu caddenin içerisinde de bir dünya ramenci var. Ramenciler sokağı olarak biliniyor burası da. Artık hangini bulursam yiyeceğim. Şöyle bir yer buldum. Deniz mahsullü yapıyor. Domuz olmayan. Şimdi ondan yiyeceğim. Çünkü diğerlerinin neredeyse hepsi domuz ya da tavukluları var. Benim işte asıl gitmek istediğim yer kapalı. O yüzden yapacak bir şey yok. Ramen ramendir. Şimdi mekanda sıra bekliyoruz. Birazdan içeriye alacaklar. Şöyle bir yer. İsmi de şu galiba.
Taishigi Kaga. Arigatou gozaimasu. Oo, çok güzel kokuyor. Ambiyans da güzel. Hadi bakalım. Çok uğraştım, çok denedim ama yok, hepsi domuzlu, yemeyeceğim. O yüzden burada helal olan kapalı. Belki yarın bir sonraki bölümde, yani siz izlediğinizde orayı çekerim. Deneyimlemek de istiyorum aynı zamanda çünkü olmayınca olmuyor. Zorlamayacağım. Domuzlu da yemek istemiyorum. Bu konuda da en azından buralara gelirseniz haberiniz olsun. Her şeyi domuzdan yapıyorlar. Aç kalmayız. Başka şey bulacağım, dur. Bir B planımız var. Onu değerlendirelim. Yolda giderken çok güzel kokular duyduk. Burnumuza geldi ve takoyaki yiyelim dedik. Takoyaki böyle yuvarlak toplar haline getirilmiş deniz mahsulünü böyle pişiriyorlar sıcak böyle bir alanın içerisinde ve şöyle bir şey oluyor. Şimdi birazdan bunu yiyeceğiz ve bunun da fiyatı 600 yen. Yani sadece 4 dolar falan. Chopsticklerimizde deneyelim. Neye niyet, neye kısmet. Ramen diye çıktık, takoyaki'de kaldık. Şöyle toplar. Güzel. İçinde hamuru var. Ahtapot var. Bunu ben Osaka'da falan da çok yedim. Orada da çok yaygın. Burada Karadeniz'de falan da yapıyorlar. Bu ahtapotlusu. Başka yer bulduk. Şimdi oraya gidiyoruz. Gece de bu cadde ne kadar ışıl ışıl oluyormuş. Herkes fotoğraf çekiyor. Dikkatimi çekti. Ülkenin bütün ünlü markalarının reklamlarını görüyorsunuz. Bir sürü yerel, bak şu mesela buranın markası. Viskileri çok meşhur. Şu biraları Sappora'nın kendi markası yine. Yukarılarda da anime karakterli bazı markalar var. Ne olduklarını ben de bilmiyorum. Ama Tokyo'dakiler gibi ışıl ışıl bir cadde çıktı burası. Mekan burası. Masajin diye bir yerde ama dolu. Yer yok. Yok, bugün yemek yiyemeyeceğiz. Nasip olmayacak. Gerçekten sıra beklemeyi de çok seviyorlar. Böyle 4 kişi var değil mi? Bakalım. Bu şehirde, bu ülkede yemek yemek zulüm. Zorla yer buluyorsun. Kaç tane yere gittik, bir yer bulamadık. Ya 1 saat beklersin ya 2 saat beklersin diyorlardı en az. Biz de dedik ki ya et ne kadar farklı olacak. Rastgele bir yer bulduk. Şimdi etleri yiyeceğiz. Böyle bir altında kömür var bunun. Döküm tava gibi düşünün. Bunun üstünde pişiriyorsun. Hiçbir farkı yok. Yanında da pişireceğimiz şey de bu. Kuzu eti bildiğiniz. Bunun da fiyatı yaklaşık olarak 10 dolar kişi başı. Yani 20 dolara, 25 dolara, 30 dolara çok güzel bir kuzu keyfi yapabiliyorsunuz. Aslında bunun Shinkansen diye yazılan bir dünya restoranı var ama biz diğerlerini yer bulamadığımız için değerlendiremedik. O yüzden şimdi bunun keyfini süreceğiz. Ve bunu kömürde yapıyoruz şu an. O yüzden lezzetli olacağını düşünüyorum. Bu arada fark ettiniz mi ya? Gezdikçe gençleşiyorum şu an. Yüzümdeki enerjiden de anlıyorsunuzdur. İnsanın motivasyonunu arttırıyor. Harika bir şey ya gerçekten. Hani benim de düştüğüm çok zaman oluyor ama bir şekilde böyle toparlıyorsun ya. Hayat güzel diyorsun. Yaşamak güzel diyorsun. Ne kadar zamandır Japonya'dayım. İlk defa dışarıda mangal keyfi yapıyormuşum gibi hissettim. Normalde hep mekanlarda yemeğinizi yiyorsunuz. Ama burada böyle ilginç bir ortam oldu. Dışarıya direkt oturun dediler. Biz de seve seve dedik. Hava da çok güzel. Böyle resmen şu an barbekü keyfi yapıyorum. Kendin pişir, kendin ye. Arkada da pazar günü böyle çalar ya müzikler bizim. Onlar varmış gibi hissiyatıyla. Özlemişim. Şöyle bir et diyeceğiz. Kuzu eti. Buranın en ünlü şeyi. Bildiğin kuzu eti yiyorsun. Yemeğimizi yedik. Kişi başı yaklaşık 25-30 dolar ödedik. Güzel bir akşam yemeği oldu. En azından buranın usulüne göre de bir akşam yemeği ve kendin pişir kendin ye kültürünü görmüş olduk. Şimdi size buranın bir de diğer yüzünü anlatmak istiyorum. Gece hayatında dönen. Bulunduğumuz mahallede bazı şeyler var. Mesela ne? Hadi gelin anlatayım. Bakın bu mekanların çoğu konsept mekanlar ama aynı zamanda Sopland adında masaj salonları. Yani içeriye giriyorlar. Masaj adı altında birçok şey yaşanabiliyor burada. Çok büyük bir kültür. Bunun benzerini ben size Osaka'da, Kyoto'da, Tokyo'da da anlatmıştım. Çok yaygın Japonya'da. Bir de belli karakter mekanları var. Yani gidiyorsunuz mekana, kadınlarla tanışıyorsunuz ve buradaki yalnızlıklarını gidermek için Japon erkekleri sosyalleşiyorlar. Bu mekanlara da bunny diyorlar ve bu bunny mekanları da bildiğiniz o karakter kıyafetlerini giyen kadınların olduğu yerler. Tamamen gece hayatı sektörü bunların üstünde dönüyor buralarda. Gittiğiniz her yerde görebiliyorsunuz. Şimdi ben onları çekmeyeceğim, göstermeyeceğim de. Bir de net yüzlerini çekmelerine izin vermiyorlar. Çünkü hemen suratlarını kapatıyorlar. Ama Japonya'nın bir de böyle bir yüzü var. Gece olduğunda buralar daha bir hareketleniyor. Şimdi üniversite bölgesi aynı zamanda.
Çok fazla genç nüfus da var. Hem eğlenmeye hem yemek yemeye hem sosyalleşmeye dışarıya çıkıyorlar. Bir anda da böyle reklam panolarından bangır bangır sesler geliyor. Tam Japonya'nın özet gece hayatını anlatıyorum size. Bak gece oldu. Herkes mekanlara dolmaya başladı. Bunlar işte o oyun alanları. Şu ayıcıkları kazanmaya çalışıyorlar. Bambaşka bir dünya. Bak şimdi kadın yakaladı. Kazanamadı. Düşürdü. Bayılıyorlar bunun içinde yaşamaya. Bak şimdi ben bir tane oynayayım. Madem buraya kadar geldik. 100 yen elimdeki. Bununla oynayacağım. Parayı attım. Deneyelim bakalım. Baksana nereye düştü ya. Bu hileliydi. Burada Japon hilesine kaldık. Hadi sen dene bakalım nasıl olacak. Daha sağ gelmiyor. Ya biraz açısı farklı sanki. Gelme alanı var aslında. Bak aşağıya bir. Var mı? Var ama gelmiyor bak. Çap- Buraya geliyor bak. Çaprazda kaldı. Hadi canım. Anca bu kadar. Beceremedik. İnat ettim ya resmen. İnsan kazanmak istiyor. İstemsizce hırslanıyorsun. Bu kadar gidiyor ama Şafak. Olur ya böyle. Bak aldım. Hadi ver artık şunu ya. Bekle kalacak şimdi. Evet. At şunu. Ya. Bak bu resmen hile. Yakalıyor ve bırakıyor. Aslında bu da bildiğiniz kumar gibi bir şey. Başarısız olduk. Geri çekiliyoruz. Hadi bir kere daha deniyoruz. Bak yine yakalayacak. Belki bu sefer bir anda atar. Hadi oğlum. Ya sen Japonsun. Çıkalım gel. Bunlar hileli. Öyle bir şey ki çıkamıyorsun. Bir 1000 yen harcadık. Ne oldu? Alır almaz bıraktı. Direkt bıraktı mı? Yok, vermiyor bu. Olmuyor ve inatlaşıyorsunuz resmen. Gerçekten tam Japon inadı makineleri diyebilirim bunlara. Bak o kadar iyi insanlar ki bizim kaybettiğimizi gördüler. Bir tane bize gidip bunu hediye ettiler. Burada kazanan birisi. Biz böyle onlara da bizim için oynar mısınız, nasıl oynanır diye sorduk. Japonya'daki iyiliğe bak. 100 yen kaybetti bizim yüzümüzden. Sonra gitti çok kazandı. Kazandıklarından bir tane bize verdi çocuğuyla. Bu yüzden Japonya işte. O kadar iyi insanlar. Bu da anısı olsun. Türkiye'ye götürürüm artık Fethiye'de evime. Daha önce böyle bir şey görmüş müydünüz? Restoranın noodle reklam panosuna bakın. Ben görmedim. İlk defa görüyorum. Nasıl yapmışlar bunu ya? Bilenler varsa yazsın yorumlara. Şimdi gece oldu. Burada yakitoroculardan bir tanesine geldik. Size söylemiş oldum. Tavuk mangalcılar ve böyle gece 1'e 2'ye kadar açık oluyor. Geldiğimiz mekanın ismi Sumubi Kushi diye bir yer. Burada hem böyle takılıp bir şeyler içiyorsunuz hem de çok güzel ortamda böyle size çok lezzetli yemekler yapıyorlar. Böyle oluyor içerisi genelde küçücük bir yer olur ve kömürde şurada hemen yemeklerinizi yaparlar. Şöyle 9. kattayız şu anda. Japonya'nın her yerinde bunu görebiliyorsunuz. Şimdi burada tavuk yiyeceğiz. Okay, this is marul. Okay, anlamadım ki. Hiç anlaşamıyoruz. Sıfır İngilizce. Ortak böyle 3-5 şey söylüyorlar anca o kadar. 失礼します。お先にファーストドリンクお伺いします。 Do you have a food menu? あ、フードメニュー。 Food menu? This? Yakitori? 焼き鳥。焼き鳥メニュー、ノーイングリッシュ。 Ha, no English. Okay. Artık İngilizceyi bıraktık. Japonca'ya geçelim. Niwatori momoniko? あ、ニワトリもも肉。 For? フォー、オッケー。 Recommend. レコメンドオッケー。 Yeah. トゥフォーチキン、オッケー。 Arigato gozaimasu. Ne kadar güler yüzlüler ya. Çok kadar tatlılar ki sipariş verirken gülümsüyorsun istemsizce. Sake. 雪降るる札幌の酒。 Sapporo. 札幌。 Okay. Arigato gozaimasu. O genki desu ka? O genki desu ka? お元気、お元気です。上手。 Çok seviyorlar. İyi misin dediğinde. Yerel sake içiyorum. Orada yine bunu da taşırdı hep. This is tradition ha? で、これ口で酒飲む。 Like this. どうこの。 Ha iç diyor, dik diyor. İçmeyen yok yani çok seviyorlar. Bireyi de, şarabı da, viskiyi de, sakeye zaten çıldırıyorlar. Gece Tokyo'da size göstermiştim. 2'den sonra herkes yerlerdeydi. Japonya'nın aslında bu da diğer yüzü. Sakeler harika. Ben önceden hiç içmezdim ama artık bayağı sevmeye başladım. Şimdi mangalda pişirdi gördüğünüz burada bütün bu sistem işte kömürde yapılıyor. O yüzden çok güzel oluyor ve buna yakitori diyorlar. Şöyle bir tavuk geldi. Bu tanesi $1 falan denk geliyor. Benim Japonya'da yediğim en iyi yemeklerden,
Diyeceksiniz ki Deniz abartıyorsun, bir tavuk ne kadar güzel olabilir. Gerçekten nasıl oluyor ben de bilmiyorum. Ya doğal ya pişirme tekniklerinden dolayı ama dünyanın en iyi tavuklarını Japonya'da yemiş olabilirim. Pamuk gibi. Çok lezzetli gerçekten. Bundan böyle 10 tane yiyorsunuz. Mis gibi karnınız da doyuyor. Lezzeti de harika. Bu bizim gece kokoreççimiz gibi. Onların da yakitoricileri var. Dostlar, Hokkaido'nun işte Sapporo kentinde bir gün böyle geçti. Amacım sizlere 100 dolarla en azından Japonya'ya gelirseniz ne yaparsınız, nasıl bir gününüz geçer bunu göstermekti. Umarım beğenmişsinizdir. Detayları açıklamaya bırakacağım. Bu benim kaçıncı Japonya'ya gelişim ve kaçıncı bölüm hazırlayışım artık sizler de biliyorsunuzdur. Bayağı bir uğraştım bu ülke için. Sıralı olarak bir playlist bırakacağım açıklamaya. Oradan bütün Japonya gezimi baştan sona izlerseniz güzel bir plan yaparsınız, bana da teşekkür edersiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde başka bir yere geldim ben. Kapanışı yapmayı unutmuştum. Sizlere onu anlatacağım. Japonya'nın artık küçük köylerini, mahallelerini, kasabalarını gezmeye başlayacağız. Onları izleyeceksiniz. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı da bekliyorum. Hadi bakalım bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.